Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer siz de kahve falının gizemli dünyasına ilgi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Bu kanalda fincan ve tabak fallarının sembollerin anlamlarını ve falın bize anlattığı mesajları birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, fal yalnızca eğlence ve yorum amaçlıdır. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kahveler hazırsa gelin fincanınız bize neler anlattığını birlikte bakalım. Keyifli seyirler. Şimdi fincanı elime alıyorum. İlk gördüğüm şey şu. Dip kısmı tamamen koyu. Sen uzun zamandır içine attığın kimseye tam anlatamadığın bir yük taşıyorsun. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyorsun ama geceleri zihnin hiç susmuyor. Şu alt kısımda uzun şekli görüyor musun? Şurada. Şu tarafta. Bu bana uzun boylu bir insan gösteriyor. Bu kişi sana sırtını dönmüş biri gibi görünse de aslında aklı senden hiç çıkmamış. Aranızda konuşulmayan sözler var. Bir görüşme ya da beklenmedik bir mesaj ihtimali oldukça güçlü. Burada iki yol görüyorum. Biri ince ve temiz, diğeri daha karışık. Önünde iki seçenek olacak. İlk başta zor olan yol seni korkutacak ama sonunda sana huzur getirecek. Kolay görünen yol ise kısa süreli bir rahatlık sağlayacak. Şuradaki kuşu görüyor musunuz? Kuş her zaman haber demektir. Beklediğin bir telefon ya da mesaj geliyor. Bu haber seni düşündüğünden daha fazla sevindirecek. Şurada dağlar çıkmış. Bakın. Bakın şuralarda. Son aylarda peş peşe sıkıntılar yaşamış olabilirsin ama dağın tepesinde açıklık bu dönemin yavaş yavaş kapanacağını söylüyor. Sağ tarafta küçük bir göz şekli görüyorum. Bu nazarı işaret ediyoruz. Seni uzaktan takip eden, yaptıklarını merak eden biri var. Herkes dost görünmüyor. Planlarını herkese anlatmamaya çalış. Aşk tarafına geldiğimde ise fincan oldukça hareketli. Kalp enerjisi var. Geçmişten biri yeniden gündemine gelebilir. Eğer hayatında kimse yoksa kısa süreli içinde yeni bir tanışma görünüyor. Bu kişinin isminin içinde A, M, S, E ve K harflerinden biri dikkat çekiyor. Para konusunda sıkıntılar tamamen bitmesi de eline iki parça para geçecek gibi duruyor. Biri beklediğin bir döneme, diğeri ise hiç beklemediğin küçük bir kazanç. Bir yol, şurada bir yol da çıkmış. Bu kısa bir seyahat olabilir. Su kenarı bir yer dikkatimi çekiyor. Bu yol sana hem moral hem de yeni bir fırsat getirebilir. En çok dikkatime çeken şey ise fincanın ağız kısmı. Şu kısımlar çok dikkatime çekti. Bu önünün açılacağını gösteriyor. Uzun zamandır acaba olacak mı diye düşündüğüm bir konu olumluya dönebilir. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Fincan sabrının karşılığını almaya başladığın bir döneme girdiğini söylüyor. Bir dileğin var. Bu dilek 3 vakit içinde hareketlenmeye başlıyor. Tam istediğin şekilde olmasa bile seni mutlu edecek bir gelişme yaşayacaksın. Falın genel enerjisi olumlu. Biraz nazar, biraz bekleyiş var ama sonunda ferahlık ve yeni başlangıçlar görüyorum. Fincanımda gördüğüm semboller bu kadar. Tabağı elime aldığımda tabak fincandan sonra son sözü söyler ve senin tabağın gerçekten çok güçlü konuşuyor. Bak canım, ilk dikkatimi çeken şey şu. Telvenin büyük bir kısmı tabağın bir tarafına toplanmış. Bu bana şunu söylüyor. Uzun zamandır taşıdığın bir yük varmış ama bu yük artık senden ayrılmaya başlamış. Tabak sıkıntıyı üzerinde tutmamış. Kenarlara doğru akıtmış.
Bu çok güzel bir işarettir. Şu yukarı doğru uzayan iki kalın çizgiyi görüyor musun? Şuradan. Şunlar. Bunlar bana iki kapıyı gösteriyor. Hayatında iki önemli gelişme peş peşe gelecek. Biri işle ya da para ile, diğeri ise duygusal olarak geliyor. Ortadaki dalgalanıp budaklanan görüntü bir ağacı andırıyor. Ağaç kök salmaktadır. Uzun zamandır beklediğin bir konu sağlamlaşacak. Sabırsızlık ettiğin halde geciken bir iş artık yerine oturuyor. Burada ince yollar var. Bu yollar bana 3 ayrı haber gösteriyor. Biri telefonla gelecek, biri yüz yüze yapılacak bir konuşma. Sonucu da ise hiç beklemediğim birinden gelecek. Şu sağ taraftaki küçük bir göz şekli oluşmuş. Nazarın çok yoğun ve son zamanlarda seni kıskanan ya da sessizce izleyen biri var. Her gülümseyene içini açmamanı söylüyor bu tabak. Şimdi aşk hayatına geçelim. Bak burada iki insan silüeti görüyorum. Birbirine dönük değiller ama aralarında ince bir yol oluşmuş. Bu küslük ya da mesafeyi gösteriyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki buzlar erimeye başlayacak. Eğer kimse yoksa geçmişten biri tekrar haber gönderebilir. Tabağın kenarındaki halka ise yüzük enerjisini çağrıştırıyor. Bu illa evlilik demek değildir. Ama ciddi bir konuşma, ilişkiyi resmileştirme ya da önemli bir teklif anlamına gelebilir. Tabakta telvenin tamamı dağılmamış olması paranın elinde kalacağını gösteriyor. Yakın zamanda elini toplu olmasa da peş peşe para girişleri olabilir. Küçük ama sevindirecek kazançlar görünüyor. Bak burada uzun bir yol var. Yolun sonunda açıklık var. Bu bana şehir dışı kısa bir yolculuğu gösteriyor. Bu yolculuk sadece gezmek için olmayabilir. Önemli bir görüşme ya da aile ziyareti de olabilir. En çok dikkatime çeken işaret şu. Tabağın üst kısmında iki sütun gibi duran şekiller var. Fal dininde bu iki kişinin yeniden karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Uzun süredir konuşulmayan bir mesele sonunda açıklığa kavuşacak. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabağın genel enerjisi ferahlık veriyor. Sıkıntı tabağa atmış, yani yükünü dışarı bırakmışsın. Önüne yeni bir sayfa açılıyor. 3 vakit içinde seni sevindirecek bir haber, 5 vakit içinde ise önemli bir karar görünüyor. İçimden geçen şu cümleyi sana söylemek istiyorum. Sabrettin, her şeyin karşılığını yavaş yavaş geliyor. Geçmişin yükü azalırken önünde daha aydınlık bir dönem açılıyor. Bugünkü fal yorumlarının sonuna geldik. Umarım yorumlarımı keyifle dinlemişsinizdir ve size güzel bir enerji vermişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve falınızla ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni kahve falları, yeni yorumlar, yepyeni enerjilerle tekrar buluşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kahvenizin ve umutlarınızın hep bol olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın. Şans sizinle olsun. Hoşça kalın.